Lise 2'deyken birdenbire feci bir bunalıma düştüm. Bu bunalım kelimelerle ve bu programa sığacak şekilde anlatılabilmesi çok zor. Şu kadarını diyeyim ki, mesela aylarca hiç gülmediğimi biliyorum. Kendisine selam olsun, tiyatral yeteneği çok yüksek olan aziz kardeşim Kadir Aslan Bey bir gün bize geldi ve bir espri yaparak beni güldürmeyi başardı. Gülünce çenem ve bu kaslarım acımaya başladı. Anladım ki aylardır ben gülmemişim. Ve aylarca uyumadığımı biliyorum. Günlerce bir şey yemediğimi biliyorum. Böyle bir buhran içine düştüm. Neydi bu buhran? Elimde olmaksızın bütün eşya, hakikatlerin özünü, cevherini bulmak, hakikati yakalamak cehdi diyelim. Fakat bu benim kendimi zorlayarak yaptığım bir şey değil. Birdenbire rahmetli Necip Fazıl'ın dediği gibi gece bir hendeye düşercesine birden kucağına düştüm gerçeğin. Sanki erdim çetin bilmecesine, hem geçmiş zamanın hem geleceğin. 40 kilonun altına düştüğümü biliyorum. Geceleri evde duramazdım. Allah selamet versin. Zavallı annem benden neler çekmiştir. Gece 2'de sokaklarda ben dolaşıyorum, annem de benim yanımda. Eve giremiyorum. Kapalı yerlerde duramıyorum. Uyku yok, şu yok, bu yok. Vesvese, şeytan, varlık, yokluk, fert, toplum, cemiyet, bunlar beni öldürdü. Yedi bitirdi bunlar beni. Ve Gazali'ye tutuldum. İmam Gazali'yi okuyunca biraz ferahlıyorum. Gazali'nin bütün kitaplarını okudum. Hatta o denli Gazali'ye meftun oldum ki ondan ayrılınca bir anda feci bir duman, sis, karanlığın içine gömülüyorum. O kitabadan dönünce tekrar hayata. Bütün eserlerini adeta okudum, bitirdim. Hatta sofrada bile bir elimde Gazali, bir çorba ve dökülüyor böyle üstüme. Halimi bildikleri için kimse sesini çıkarmıyor bana. Bu halleri yaşadım. Gazali'den sonra Üstad Bediüzzaman Hazretlerine yöneldim. Allah'ın sevgili kulları rahmet eylesin bunlara. Himmetlerini, şefaatlerini, feyizlerini, bereketlerini üzerimize ulaştırsın. Bunlar arasında kala kaldım. Fakat kitapla bir yere kadar gidiyorsunuz. Kitabı bıraktığım an tekrar nefesim kesiliyor. Ve bu bunalımı yaşadığım zamanlarda öyle bir hale düştüm ki, düşünün, insan isteyerek nefes alıp verebilir mi? Ben nefes alayım diye kendimi zorlardım. 40 kilonun altına düştüm. Daha 17 yaşlarındayım. 17, 18. Biraz rahatlar gibi oldum. Üniversiteye gittim bu arada. İşte kendi iç çekişmelerimden, iç kıyametlerimden fırsat buldukça tahsilime devam ediyorum. Üniversitenin 2. sınıfında bir hak dostuyla tanıştım. Ve kendisini görür görmez Allah gani gani rahmet eylesin. İşte dedi, o kadar sıkıntıların senin boynuna takılmış bir halat gibi buraya getirdi işte. Sen buraya gelesin diye idi. Ve gözlerini kapat, kalbinle bana yönel evladım dedi. Dediklerini yaptım. Önceleri ilk anda bir merak, ne oluyor diye, gözlerim kapalı. Ondan sonra birdenbire sanki narkoz verilmiş gibi kendimden geçtim. Kaldım, gözlerim kapalı ama gözlerimi açayım diye bir gayret yok. Ne oluyor diye bir his yok. Rahatladım, kuş gibi oldum. Bir müddet sonra baktım, eliyle dizime aç gözlerini dedi. Tamam, hadi git. Kalktım gittim. Allah Allah. Kendimi zorluyorum, eski halimden eser yok. Kendimi zorluyorum. Yıllar sonra, o rahmetli olduktan sonra hanımından duymuştum. Rahmetli Hacı anneden. O gece kendisi de uyuyamamış. Ömer'de ne varsa üstüme çektim ama mahvetti beni demiş. Bir müddet gezdim, dolaştım. Tekrar huzuruna geldim. Artık meftun oldum, ayrılamıyorum kendisinden. Dedi ki, böyle her canın sıkıldığı zaman geleceksin. Böyle benzinlikten benzin doldurur gibi o olmaz. Senin de bir şeyler yapman lazım. Çok fazla konuşmazdı. Hayatımın en büyük dönüm noktası bu zatı tanımış olmamdır. Ondan önce, bütün milat olayı budur. Ondan öncesi ve ondan sonrası bildiğimiz esfel-i safil olan bu dünyadaki düşük yaşayış. Ancak o zat ile yaşadığım 6 sene ömrümün altın yıllarıdır diyebilirim. Ömrümün altın seneleridir. Bir şey mi konuştu? Hayır. Sadece huzurunda bulunmakla, yanında oturmuş, hatta bitişik namaz kılmakla almış olduğum feyzi ne bu programda anlatabilirim ne de başka biri, anlatılmaz, lafla anlatılmaz. 6 sene beraber olduk. Bunlar hepsi çekti gitti ve bana söylediği söz şuydu. Evladım dedi, şeytan aduvvun mubin, Kur'an'da bildiriyor, apaçık düşmandır. Ve size sağdan, soldan, önden, arkadan yaklaşarak vesvese verir. Sen avukat gibi şeytanın her dediğine karşı bir cevap bulmaya çalışıyorsun. Bütün bunalımın temeli bu. Oysa senin işin ona cevap yetiştirmek değil, sırtını dönmek. Ondan Allah'a sığınmak için sen varsın. Yoksa onunla oturup münazara etmek senin işin değil. Kaldı ki o alim,
Meleklerin hocası. Baş edemez. Sen sırf ona yetiştirmek için Gazali'ye sığınmışsın, Bediüzzaman'ın kitaplarını okumuşsun. Ama şeytanla baş edilmez. O apaçık bir düşman. Ne dersen onun antitezini sana icat eder. Sen sırtını döneceksin. Ama sen avukatlık yapmışsın evladım dedi. Ve bana 2 ayet öğretti. Sıkıntı geldiği zaman bunları oku dedi. Mü'minun suresinden 2 ayet. Estaizu billah ve kur rabbi a'udhu bike min hemezati'ş-şeyatini ve a'udhu bike rabbi en yahdurun. Peş peşe 2 ayet. De ki Rabbim şeytanların dürtüklemelerinden ve onların yanımda olmalarından sana sığınırım de. Allah böyle emrediyor. Bu ayetleri öğretti bana. Sıkıntı geldikçe okuyorum, geçip gidiyor. Biraz sonra bir daha mı geldi? Bir daha okuyorum, tekrar uzaklaşıyor. Adeta eğlenceli bir hale geldi bu bana. Ve bu 6 sene içinde artık tamamen o sıkıntı, bunalım geçti gitti. İhtiyaç kalmadığı için ben de bu ayetleri artık okumuyorum. 6 sene sonra kendileri vefat ettiler. 1985'ti galiba. O gün Harput'a bir kainatı gömdüğümüzden kimsenin haberi olmadı. Bir alemi gömdük. Kimse tanımazdı, bilmezdi, bir hak dostuydu. O vefat ettikten 1 ay sonra aynı sıkıntılarım, bunalımlarım, vesveselerim üşüştü sivrisinek gibi. Ayeti hatırlamaya çalışıyorum, unutmuşum. Yerini bilmiyorum, 6660 ayetin içinde hangisiydi? Suresini bilmiyorum. Vaktiyle öğretmişti, okuyordum, geçiyordu. İhtiyaç kalmadığı için uzun bir zaman okumayınca aklımdan da gitmiş. Kendisi de vefat etti. Ne yapacağım ben? 1 ay boyunca eskisi gibi başımı duvardan duvara vuracak hale geldim. Çıldıracağım neredeyse. Aman ya Rabbi, ne yapacağım ben? Çare kalmadı. Gittim kabrine, mezarının başına. Okudum biraz. Sevabını kendisine bağışladım. Ya Rabbi dedim, buradaki sevgili kulun hürmetine o ayetleri bana hatırlat. Geldim, Harput yukarıda. Elazığ'a aşağıya evime indim. O gece rüyada Nail Bey Camii'ndeyim. Tek başımayım caminin içinden. Caminin kapısı açıldı ve iblis içeri girdi. Şeytan. İri kafalı bir gözüküyor. Son derece çirkin ve yüzünde deri olmayan bir surat. Etten bir surat. Bildim odur. Rüyada onun şeytan olduğunu biliyorum. Fakat o kadar iri yarı ki ve ben de o kadar karşısında ufak kalıyorum ki bana doğru böyle geliyor. Dehşet içindeyim. Elinde de bir sopa kaldırdı. Tam bana vuracakken o anda 2 ayet aklıma geldi. Rüyada aklıma geldi. Ayet. Mübareği ziyaret ettiğimin gecesidir. Ve ben yüksek sesle caminin içinde ona karşı ve kur rabbi a'udhu bike min hemezati'ş-şeyatin ve a'udhu bike rabbi en yahdurun diye bağırarak okudum. Okur okumaz bu çocukların eskiden şişme oyuncakları vardı ya, alttan sübabını açınca bu oyuncak böyle büzülür, eğilir, biçimsiz bir şekilde söner. Ben bu ayetleri okur okumaz aynı şekilde iblis sönmeye başladı. Küçüldü, büzüldü, ufak bir şekilde bir bohça halinde önümde kaldı. Ve elimdeki sopayı geçirdim, başladım buna vurmaya. Ben vuruyorum, o kaçıyor. Bu ayeti de okuyorum durmadan. Ben okudukça o çığlık atıyor. Caminin içinde böyle 4 dönüyoruz. Sonunda kapıdan çıktı gitti. Rüyadan bir kalktım, ter içindeyim ve bu 2 ayet aklımda. Tekrar okudum, tekrar kurtuldum. Benim halime düşenlere buradan tavsiyem olsun. Ve kur rabbi a'udhu bike min hemezati'ş-şeyatin ve a'udhu bike rabbi en yahdurun. Bu 2 ayeti ezberlesinler. Allahu Teala'nın sözleridir. Bunun berekatıyla şeytan sizdeki yaralardan, yarıklardan, çatlaklardan istifade edip içinize giremiyor. Bu 2 ayetten ötürü şeytan kaçıyor insandan. O mübareğin kabrini ziyaret ettiğim gece bunu gördüm. Tekrar bu 2 ayeti ezberlemiş oldum. Rüyada aklıma getirildi yani.